Gökyüzü kararıp şimşekler çaktığında, hastalıklar yayıldığında veya ekinler kuruduğunda, ilkel insan gökyüzüne bakıp tek bir şey hissetti. Saf çaresizlik. Doğanın o yıkıcı gücü karşısında hayatta kalabilmek için insanoğlu, tarihin ilk ticari sözleşmesini icat etti. Kurban. Görünmez ve öfkeli olanı yatıştırmak için en değerli varlığını sunağa yatırdı. Ancak zamanla bu saf korku, kutsallık kılıfına sarılmış inanç üzerinden kurulan muazzam bir servet transferine dönüştü. İnsanlığın doğanın acımasızlığıyla ilk yüzleştiği o karanlık yılları hayal edin. Avcı toplayıcı olarak kabilenizden çıktınız. Elinizde sadece ilkel bir mızrak var. Günlerce yürüdünüz. Tuzağınızı kurdunuz ve sonunda başardınız. O mükemmel avı yakaladınız. Ancak tam onu omuzlayıp zaferle köyünüze dönecekken, bölgenin en yırtıcı, en güçlü canlısıyla yüz yüze geldiniz. Kaçacak yeriniz yok. Artık ortada tek bir seçenek var. Ya günlerdir uğruna kilometrelerce yürüdüğünüz o değerli avınızı sizden daha güçlü olan o varlığa bırakıp gideceksiniz ya da canınızdan olacaksınız. Elbette avınızı orada bıraktınız ve hayatınızı geri aldınız. İnsanoğlu yenebildiği ve gözüyle görebildiği bu somut güce karşı bir bedel ödemeyi o gün o ormanda öğrendi. Ancak sonra gökyüzüne baktı. Yangınla, yıldırımlarla, kuraklıkla ve sellerle karşılaştı. Anlamlandıramadı. Karşısına geçip savaşamadı ve sonunda o ilkel ormandaki refleksini gökyüzüne de uyguladı. Erişemediği o muazzam gücün kendisine zarar vermemesi için elindeki en değerli varlığı sunarak onu yatıştırmaya çalıştı. Bu, çaresizliğin öğrettiği ilk çıkar ilişkisiydi. Yiyecek bulamadı. Açlıkla sınandı. Yağmur yağmadı. Toprağı kurudu. Salgın hastalıklar geldi. En sevdiklerini kaybetti ve açıklanamaz acılar çekti. Zamanla bu korku çift taraflı bir pazarlığa dönüştü. İnsan sadece felaketlerden korunmak için değil, eğer şu savaşı kazanırsam, eğer bu yıl hasadım bereketli olursa sana en değerlimi sunacağım diyerek o görünmez güce önceden rüşvetler teklif etmeye, adaklar adamaya başladı. Karşılaştığı her felakette ve beklediği her mucizede, çaresizliği uğruna bilinmeyene sürekli en değerlisini kurban etmeye devam etti. Burada çok çarpıcı bir tarihsel kanıtla yüzleşmemiz gerekiyor. Kurban ritüeli sadece coğrafyanın veya bir kültürün icadı değildir. Mezopotamya'dan Mısır'a, Mayalardan İnkalara, eski Yunan'dan Roma'ya ve Orta Asya'nın şamanizmine kadar tüm antik inanç sistemlerinin merkezinde bu ritüel vardır. Zaman aktı, medeniyetler evrimleşti ama Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm ve İslam gibi günümüze ulaşan büyük inançların da omurgasında yer almaya devam etti. Birbirinden okyanuslarla, binlerce yılla ve devasa dağlarla ayrılmış, tamamen habersiz medeniyetlerin ve bütün büyük dinlerin aynı kan akıtma ritüelinde buluşması basit bir tesadüf değildir. Bu durum, kurbanın gökten inen benzersiz ve ilahi bir emirden ziyade, insanlığın genlerine kazınmış o ortak ilkel korkudan doğan, bedel ödeyerek paçayı kurtarma geleneğinin en büyük tarihsel ispatıdır. Peki bu evrensel korku nasıl devasa bir ekonomi inşa etti? Sümerlere, Mezopotamya'nın kalbine gidelim. Şehirlerin merkezinde gökyüzüne uzanan ziggurat tapınakları yükselirdi. Buraları sadece dua edilen ruhani merkezler sananlar yanılır. Zigguratlar, antik dünyanın ilk bankaları, devlet siloları ve ilk vergi daireleriydi. Bugün British Museum'da sergilenen Sümer tabletlerinin çoğu dini metinler değil.
tapınağa getirilen adak hayvanlarının ve malların detaylı muhasebe kayıtlarıdır. Halk tanrıların öfkesinden korkarak malını tapınağa bağışlıyor. O adakları teslim alan rahipler ise tarihin ilk vergisiz bürokrasisini kuruyordu. Korku, kusursuz işleyen bir kutsal tedarik zincirine dönüşmüştü. Meselenin sosyolojik bir boyutu da var. Modern devlet öncesi dünyada sosyal yardım, emeklilik veya düzenli protein erişimi yoktu. Kurban geleneği tarım toplumunda bu muazzam boşluğu doldurdu. Sistemin üstündekiler, ekonomik gücü olanlar, inançları gereği ellerindeki sermayeyi kestiler ve yoksul mahallelere dağıttılar. Kapitalizmin sürekli yukarıya akan sermayesi bu vesileyle aşağı doğru aktı. Bu yönüyle kurban, tarih boyunca dini temelli bir sosyal güvenlik sistemi gibi çalıştı. Bugünün dünyasına geldiğimizde ise bu sistem, kısa süreli ama milyarlarca dolarlık bir ekonomik fırtınaya dönüştü. Bu basit bir alım-satım değildir. Anadolu'nun en ücra köyündeki besiciden başlar, yem üreticisine gider. Oradan büyük şehirlere kilometrelerce yol yapan nakliye sektörüne, veterinerlere, kasaplara, deri işleme sanayisine kadar uzanır. Makroekonomik açıdan baktığınızda kurban, büyük şehirlerden kırsala yapılan devasa ve mecburi bir para transferidir. Köyündeki üreticiyi ayakta tutar. Tarım ekonomisine milyarlarca dolarlık bir can suyu verir. Ancak realist masasında işin romantizmini bir kenara bırakıp o acı soruyu sormak zorundayız. Akılcılık nerede? Sosyal yardımlaşma, yoksulu doyurma, kulağa çok erdemli geliyor. Ama eğer gerçekten amaç yoksulu doyurmak ve adaleti sağlamaksa, neden bu devasa sermayeyi 365 güne yayılmış, sürdürülebilir, üretime dayalı kalıcı bir sisteme dönüştürmüyoruz? Milyarlarca dolarlık bir kaynağı ve milyonlarca hayvanı lojistik bir kaosa, sokakları kan gölüne çeviren bir plansızlığa mahkum ederek yılda sadece 3-4 güne sıkıştırmanın neresi rasyoneldir? Cevap çok basittir. Çünkü amaç sürdürülebilir bir yoksulluk çözümü değil, vicdan aklamaktır. Sistem, kitlelere yılda bir kez et dağıttırarak onların vicdanını rahatlatır. Böylece yılın geri kalan 360 günü süren adaletsizliğe, gelir eşitsizliğine ve yoksulluğa göz yummalarını sağlar. Bu bir sosyal devlet modeli değil, kitlesel bir kendini kandırma seansıdır. Meselenin felsefi boyutu ise çok daha sarsıcı. Realist bir zihinle şu çelişkiye bakmalıyız. İnsanlık bugün yapay zeka algoritmalarıyla evrenin matematiğini çözüyor. Genetik mühendisliğiyle hastalıklara çare buluyor. Gezegenler arası seyahati planlıyor. Ancak aynı insanlık hala toprağa kan akıtmanın, evreni ve galaksileri yaratan o mutlak gücün kararını değiştireceğine, onu yatıştıracağına veya ondan sevap koparacağına inanıyor. Bu, binlerce yıl önceki o avcı toplayıcının, ormandaki vahşi hayvandan veya gökyüzündeki şimşekten korkan o ilkel zihninin modern plazalarda ve şehirlerde yankılanmasından başka bir şey değildir. Sonuç olarak kurban, benzersiz ve ilahi bir emirden çok, insanın çaresizliğinden, doğaya karşı duyduğu ilkel korkudan ve bedel ödeyerek kurtulma psikolojisinden doğmuş binlerce yıllık bir reflekstir. Bugün bu ritüel bir yanda kırsala milyarlarca dolar aktaran devasa bir ekonomik çark, diğer yanda ise aklı, verimliliği ve 365 günlük gerçek bir adaleti askıya alan büyük bir mantık tutulmasıdır. Evrenin kuralları kanla, adakla veya ilkel korkularla bükülmez. Hayatınızı güvence altına alacak tek şey, bilinmezliğe rüşvet vermek değil, aklı, bilimi ve rasyonel düşünceyi merkeze koymaktır. Burası realist. Şüphe edin, merak edin ve lütfen kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.